Bu videomuzda Çavuşescu'nun hayatını, başa gelişini, devrilişini ve arkasında bıraktığı yaraları anlattık. Bugünün Romanyasını anlamak için bile Çavuşescu dönemini bilmek gerek. Arkasında bıraktığı izler öyle derin. Çavuşescu tam 25 uzun yıl Romanya'yı yönetmiş. Nicolae Çavuşescu, Romanya'nın Skornicești kasabasında 1918'de doğdu. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Çavuşescu, ilkokulu bitirdikten sonra okumaya devam etmeyerek fabrikalarda çalışmak üzere henüz 11 yaşındayken Bükreş'e gider. 14 yaşında o zamanlar yasa dışı olan Romanya Komünist Partisi'ne katılır ve 15'inde komünizm propagandası yapmaktan ilk defa tutuklanır. Lider olmadan önce Komünist Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulunur Çavuşescu. 1974 yılında yönetime ilk geldiğinde duruşu daha yumuşak, halk da bu durumdan hoşnuttur. Ayrıca yürüttüğü batıya yakın dış politika sayesinde Avrupa ve Amerika'nın sempatisini kazanır. Batıya güler yüz, içeriye demir yumruk olan Çavuşescu için gelmiş geçmiş en katı Stalinist denmektedir. Batı'nın kalbine giden yol Sovyet Rusyası'nı yalnızlaştırmak olduğundan Çavuşescu'nun 1968'de Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgal etmesini onaylamaması, Sovyetlerin Afganistan'a müdahalesini kınaması ve tüm Sovyet bloğunun boykot edildiği 1984'te Los Angeles Olimpiyatlarına da katılması sayesinde Amerikan Başkanı Nixon ziyaretine gelir. Hatta Romanya bu dönem ekonomik yardım bile alır. Diğer taraftan Çavuşescu 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti ve Kuzey Kore'ye seyahatler yapıp oradaki sert, otoriter rejimleri yerinde inceleyip Romanya'yı adapte etmeye çalışır. Batı'da ılımlı komünist lider imajı çizen Çavuşescu'nun halkına karşı aynı sıcaklığı gösterdiğini pek söyleyemeyiz. İçeride çok daha sert ve baskıcı lider ve hükmü boyunca halkına karşı eli giderek daha da ağırlaşır, hatta zulüm noktasına varır. Çavuşescu, Romanya'nın sanayileşmemiş ekonomisinin kalkındırmak için daha çok iş gücü eşittir, daha çok para gibi bir sonuca varır ve ekonomik sıkıntıları gidermenin yolunun nüfusun artması olduğuna karar verir. İş gücünü 23 milyondan 30 milyona çıkarmayı hedefleyen Çavuşescu, 1966'da "Fetüs tam halkın ortak mülküdür" diyerek insanları üremek zorunda bırakan politikalar uygular. Çavuşescu ayrıca bekarın gelirinin %10'una el koyan vergi sistemi getirir. Kişiler çocuk sahibi oluncaya kadar %10 vergi ödemekle yükümlü kılınır. Kürtaj yasaklanır ve kadınlar bakamayacakları çocukları doğurmaya zorlanır. İş yerlerine devlet görevlileri 45 yaş altındaki kadınları gebe mi diye muayene etmeye başlarlar. Eğer gebelik yakalarlarsa kadının doğurduğundan emin olmak için böyle takip yöntemi uygulanır. Neticede her tür hamile kadın doğurmaya zorlandığı için çocuk ölümleri binde 83'e fırlar. Yüz binlerce kadın Macaristan'a kaçmak zorunda kalır. Arkalarında yüz binlerce yetim bırakırlar. Securitate denilen gizli polis, Çavuşescu'nun halkı bastırmak için en önemli kırbacı olur. Toplam 3549 kişiyle başlayan teşkilat, giderek memnuniyetsizliği artan halkı baskılamak için 21-22 milyonda her 30 kişiden biri rejim polisi oluncaya kadar büyütmek zorunda kalır. Telefon dinleme, sokağa çıkma yasakları en hafif silahlarıdır. Securitate, işkenceden ölüme uzanan yöntemleriyle derin bir paranoya ortamı yaratarak halkı sindirir. Öyle ki insanlar kendi ailelerinden çekinir olmuşlardır. Kadın erkek çocuk ayrımı yapmadan herkese dehşet saçarlar. Çavuşescu'nun 25 uzun sene başta kalmasını sağlayan en önemli faktörün bu teşkilat olduğu söyleniyor. İnsanlar yurtlarından koparılarak Çavuşescu'nun yeniden inşa ettiği şehirlerde yaşamaya ve onlara tayin edilen işlerde çalışmaya zorlanır. 1972-1987 arası 8.000 köy yıkılıp
buradakiler tek tip, ufak kutu gibi apartman dairelerine yerleştirilir. Çavuşescu'nun felsefesine uygun şehirler oluşturmak için tarihi binaları da içermek üzere tüm ülkede yıkım ve yeniden inşaat hareketi başlar. Özellikle başkent Bükreş'in tarihi dokusu bozulmaya başlar. Şehrin organik doğası yok edilir ve şehirleşme adı altında zevksiz, tek düze gri binalar yapılır. Bütün diktatörler gibi kendilerini aklamak için medyayı ele geçirirler. Medya sürekli Çavuşescu yanlısı manipülatif haberler pompalar ve ülkeyi olduğundan daha ileride gösteren yalan haberler yapar. Öte yandan en ufak eleştiriler bile tolere edilmez. Evde daktilo bulundurmaktan ötürü ölüme gönderilen kişiler olur. Fikir özgürlüğü adına Sovyet bloğunda en katı uygulamalar buradadır. Her şeyin sonu olduğu gibi Çavuşescu'nun zalimliğinin de sonu vardır. Temeşvar kentinde muhalif bir papazın tayin edilmek istenmesi sonrası oranın halkı adamın evinin önünde nöbet tutar ve sonrasında da polisler aşırı kuvvet uygulayarak kişiyi evinden alır ve tutuklar. Sonrasında bu Çavuşescu'yu biraz tedirgin eder. Bu sebeple halka hala çok sevildiğini göstermek üzere 21 Aralık 1989 tarihinde meydanda bir miting düzenleyerek hitap etme kararı alır. Birçoğu istemeye gelen bir kalabalık vardır. Emirlerle coşkulu sloganlar atmaktadırlar. Sonra yaklaşık 8 dakikalık inanılmaz sıkıcı bir konuşma yapar Çavuşescu. Bu konuşmasının ardından da uzun bir teşekkür konuşması yapacakken bir anda önlerden bir adam yuhalamaya başlar. Sarayın balkonundan o adama o kadar şaşkınlıkla bakar ki Çavuşescu, derken bu yuhalamalara bir 10 kişi daha katılır ve bir anda meydanda yuhalamayan, ıslıklamayan kalmaz. İnsanlar bir anda saraya girmeye çalışırlar. Polis müdahale edemeyeceğini anlar, kameralar yukarı doğru döner. Tüm ülke bir devrimin başlangıcını televizyonları başından izlemeye başlar. Çavuşescu sarayın çatısından helikopterle kaçmak zorunda kalır. Çavuşescu ve eşi Elena helikopterle çok uzağa gidemez. Targoviş'te yakınlarında yakalanır ve buradaki askeri üsse götürülür. 25 Aralık'ta anonim bir mahkeme kurulur ve ölüme mahkum edilirler. Aynı gün kurşunlanarak öldürülürler. İronik olarak Çavuşescu'nun hayatı boyunca en çok korktuğu şey de vurulmaktır. Ölümünün ardından Çavuşescu ailesinin lüks evi, altın kaplamalı mobilyaları, Elena'nın elmaslı ayakkabılarının görüntüleri televizyonlarda dönmeye başlar. Düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı savaş açan, kendisi servet içinde yüzüp oldukça lüks bir hayat yaşarken halk yiyecek ekmek bulmakta bile zorlanan ve sonunda nasıl alaşağı edildiği tarihte ve günümüzde herkes için bir ders olması gereken Çavuşescu'nun hikayesini anlattık. Umarız dünyadaki tüm tiranların sonu bir an önce böyle olur ve biz de hikayesini ibret olsun diye anlatabiliriz.